Hayal edin o anı. Sisli bir sonbahar sabahını 20 Ekim 1496'da aşağı ülkelerin kalabalık Anvers limanından biraz uzakta, küçük Lier kasabasında Avrupa tarihinin en önemli olaylarından birinin yaşandığı o mütevazı töreni. Şölen masalarının etrafında toplanmış soylular, meşalelerin titrek ışığında fısıldaşıyor, kuş sesleri ve nehir şırıltısı arasında İspanyol kraliyet ailesi Trastamara hanedanından 16 yaşındaki Prenses Kastilyalı Joana, Burgonya Dükü, Hollanda Lordu ve Avusturya Habsburg hanedanı üyesi yakışıklı Philip'le el ele tutuşuyor. Nikah yeminleri bir hanedan ittifakının en zarif anlarından biri gibi akıyor havada. İpek elbiseler rüzgarda uçuşurken, gümüş kadehler tokuşturulurken. Philip'in babası, Habsburg hanedanından Avusturya Arşidükü ve daha sonra Kutsal Roma İmparatoru olan Maximilian, köşeden gururla izliyor, gözlerinde geleceğin hayalleri parlıyor, bir babanın gururuyla. Evlilik, tanık olan herhangi birine çok sıra dışı gelmemiş olabilir. O kalabalık arasında sıradan bir soylu düğünü gibi. Philip, gelininden sadece 1,5 yaş büyüktü ve iki farklı kraliyet ailesi arasındaki bağları güçlendirmek için yapılan normal bir hanedan evliliği gibi görünüyordu. Diplomatik bir hamle, rüzgarda uçuşan bayraklar arasında. Ancak bu evlilik, Habsburg hanedanının dünyanın en güçlü ailesi haline gelmesinin tohumlarını atmıştı. Sessizce, toprağın derinliklerinde filizlenmeye hazır bir tohumun gücüyle. Joanna'nın birçok erkek ve kız kardeşi olmasına rağmen hepsi ya gayrimeşruydu, ya ondan gençti ya da erken ölmüştü. Kaderin acımasız oyunu gibi bir aile albümünün soluk sayfalarında. Bu yıllar sonra Kastilya ve Aragon tahtlarını miras alacağı ve İspanya'yı kendi yönetimi altında birleştireceği anlamına geliyordu. Bir kraliçenin taç giyişi gibi, güneşin doğuşu misali. Philip'ten olan en büyük oğlu Charles, böylece İspanya'nın ilk Habsburg hükümdarı olacaktı. Ve bu durum, İspanya'nın o dönemdeki sömürge faaliyetleriyle birleşince, 16. yüzyılın ortalarında Habsburg hanedanının İspanya, Avusturya, Macaristan, Bohemya, aşağı ülkeler ve İtalya'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere Batı ve Orta Avrupa'nın büyük bir bölümüne hükmettiği ve ayrıca güneşin nadiren battığı dünya çapında büyüyen bir imparatorluğa sahip olduğu anlamına geliyordu. Muazzam bir yayılma, okyanusları aşan bir rüya. Orta Çağ'da İsviçre Alpleri yakınlarında küçük aristokratlar olarak kurulan bir aile için bu çok uzun bir yoldu. Sarp dağlardan düz ovalara, bir masalın en beklenmedik sayfası gibi. Habsburgların Avrupa'nın büyük bir bölümündeki hakimiyeti 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar kesintisiz devam etti. Kesintisiz bir destan gibi, nehir gibi akıp giden. Bu, Habsburg hanedanının dikkat çekici hikayesi ve dünyanın büyük bir kısmına nasıl hükmettikleri, her satırı bir macera, her dönemeç bir zafer veya yenilgi. Her şey çok mütevazı bir şekilde başladı. En alçak gönüllü başlangıçlarla örülü bir nakış gibi iğne iplikle işlenmiş. Garip bir şekilde ne Avusturya'da, ne İspanya'da, ne de aşağı ülkelerde başlamadı. O görkemli saraylarda, altın kubbelerin altında değil. Aksine Habsburgların hikayesi genel olarak 11. yüzyılın başlarında, bugün İsviçre dediğimiz yerin kuzeyinde başladı. Ancak o günlerde bir İsviçre Konfederasyonu'nun başlangıcı bile yoktu ve burası daha geniş, Germanya'nın bir parçası olarak kabul ediliyordu. Vahşi ormanlar, sarp dağlar ve sisli vadilerle dolu bir yaban diyarı gibi unutulmuş bir köşe. 1025 civarında, sonbahar rüzgarları Alpleri yalarken, Klettgau Kontu Radbot adında bir Batı Alman lordu, günümüzde İsviçre'nin kuzeyindeki Aargau kantonunda yeni bir kale inşa etmeye karar verdi. Taş ustalarına emir vererek elleri nasırlı işçilere. Kaleye Habsburg Kalesi adını verdi. O sarp yamaçta yükselen gri bir sığınak, nehir kenarında dimdik. Bunun iki olası anlamı var. İki gizemli fısıltı gibi rüzgarda yankılanan. İsmin Burg kısmı, yerleşim yeri veya müstahkem alan için kullanılan genel bir Almanca terimdir.
Hamburg, Nürnberg gibi büyük Alman şehirlerinin kökü hepsi o eski kelimenin dallarından. Haps kelimesi şahin veya geçit anlamına gelebilir. Gökyüzünde süzülen bir yırtıcı kuş gibi özgür. Eğer bir geçitten bahsediyorsa, isim fiilen nehir geçidinin kıyısındaki yerleşim yeri anlamına gelir. Pratik bir coğrafi selam yolculara, eğer bir şahinden bahsediyorsa, kalenin inşa edildiği rakıma atıfta bulunuyordu. Tepedeki yırtıcıya bir övgü. Radbot Kale'yi inşa ettiği dönemde soyadları Avrupa'nın çoğunda yaygın değildi. İnsanlar hala babalarının adıyla, lakapla anılıyordu. Kimlikler belirsizdi. İnsanlar 12. ve 13. yüzyıllarda soyadları benimsemeye başladılar. Yavaş yavaş bir kimlik kazandılar, toplumun değişen ritmiyle. Bunlardan bazıları soy ağacını belirten soyadlarıydı. Ataların gölgesini taşıyan, geçmişin izini, bazıları mesleki soyadlarıydı. Örneğin Smith birinin demirci olduğunu gösteriyordu. Çekiç sesleriyle dolu bir hayatı. Bazıları ise bir kişinin veya ailenin nereden geldiğini gösteriyordu. Toprağın, evin kokusunu. Radbot'un Habsburg Kalesi'nde yaşamaya devam eden ataları, ailelerinin oturduğu yerin veya atalarının evinin adını soyadı olarak benimsediler. O taş duvarlara, o kalın temellere yapıştılar. Böylece Habsburg Hanedanı doğdu. Sessizce, bir kalenin gölgesinde filizlenmeye, dallanmaya hazır bir fidan gibi. Habsburg Hanedanı'nın erken tarihi, önümüzdeki yüzyıllar boyunca büyük bir kraliyet hanedanı olarak nasıl ilerleyeceklerinin tonunu belirledi. Sanki bir romanın prologu gibi her cümle bir ipucu. Büyüdükler evlilik ittifakları sayesinde daha güçlü hale geldiler. Her düğün bir köprü, bir ittifak. Bu ittifaklar sayesinde 12. yüzyılın ortalarında kendilerini resmen Habsburg Kontu veya Habsburg Kontu olarak adlandıran hanedan reisleri Batı Almanya'da ve Alpler çevresinde ek topraklar elde ettiler. Ağlarını örerek, stratejik hamlelerle. 13. yüzyılda önemli bir dönüm noktası yaşandı. Zira artık hakimiyetlerini bugünkü Avusturya'ya, o dönemde Germanya'nın güney uzantısı olarak kabul edilen bölgeye genişletmeye başladılar. Gözlerini güneye dikerek, hırslı bir bakışla. Bu sürecin kilit figürü Rudolf von Habsburg'tu. Zeki, kararlı bir lider. 1250'de Kutsal Roma İmparatorluğu'nun seçmeli bir tür gevşek denetleyicisi olan Kutsal Roma İmparatoru makamı, Almanya ve çevresindeki yüzlerce bağımsız prensliğin oluşturduğu bir topluluğun denetleyicisi olarak boşlukta kalmıştı. Taht boş bir sandalyeydi. Alman prensleri yeni bir imparator üzerinde uzlaşamıyorlardı ve 14. yüzyıla kadar bir daha imparator seçilmeyecekti. Anlaşmazlık fırtınası. Ancak birkaç birey Almanya kralı unvanı gibi daha düşük bir makama seçildi. Ara adımlar. Rudolf von Habsburg bu unvanı 1273'te elde etti, fırsatı bir avcı gibi yakaladı. Ardından bunu kullanarak ailesi için Avusturya'da geniş yeni topraklar kazandı ve 1282'de iki oğlunu Avusturya ve Stirya dükleri yaptı, mirası paylaştırdı. Bununla birlikte İsviçre kökenli bir kale adıyla anılan Batı Alman kökenli bir aile, Avusturya'nın önde gelen lordları haline geldi ve güç merkezlerini Viyana'ya taşıdı. O ufak kasabaya. Viyana o dönemde daha bir kasabadan ibaretti. Dar sokaklar, ahşap evler. Ancak Habsburg himayesi altında büyüdü, çiçek açtı. Örneğin Avusturya Dükü 4. Rudolf'un 1365'te kurduğu Viyana Üniversitesi bunun bir kanıtıydı. Bilginin ışığı gibi. Aile sonraki 200 yıl boyunca gücünü arttırmaya devam etti ve 1452'de 3. Frederick, Habsburg hanedanından ilk Kutsal Roma İmparatoru olarak seçildi. Taç giydi. 1740'lı yıllarda birkaç yıllık küçük bir boşluk dışında Habsburg hanedanı bu makamı 1806'ya kadar Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sonuna dek tek eline aldı. İmparatorların efendisi oldular. Ailenin gücü 15. yüzyılın sonlarında hızla büyüdü. Bir nehir gibi kabardı.
İlk Habsburg Kutsal Roma İmparatoru 3. Frederick, ailenin Avusturya'daki statüsünü düklerden arşidüklere yükseltti, unvanlar parladı. Daha da önemlisi, oğlu Maximilian'ı 1477'de Burgonya Mary ile evlendirdi. Sihirli bir ittifak. Burgonya dükalığı unutulmuş bir büyük güçtü, bir efsane gibi. 14. yüzyılın sonu ve 15. yüzyılın başlarında hükümdarları Doğu Fransa'daki Burgonya bölgesinden başlayarak modern Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Artois çevresindeki Kuzeydoğu Fransa parçalarını içeren 17 aşağı ülkeler eyaletinin tamamını fethetmişlerdi. Zengin bir imparatorluk. Bu, Avrupa'nın en zengin bölgelerinden biriydi ve tarihçiler bugün Alplerin güneyindeki İtalyan Rönesansı'na rakip olan Burgonya Rönesansı'ndan bahsediyorlar. Sanatın, lüksün beşiği. Ancak Burgonya hanedanının miras hattı zayıftı. Zira cesur Charles Dükü meşru bir erkek varisi yoktu ve Burgonya topraklarında kadın mirasını yasaklayan Salik Kanunu geçerliydi. Kırılgan bir ip. Bu yüzden Charles'ın 1477'de Nancy Savaşı'nda öldürülmesiyle Burgonya topraklarının büyük kısmı Maximilian'ın Charles'ın kızı Mary ile evliliği yoluyla Habsburg hanedanına geçti, bir miras akışı. Bu şekilde Habsburg hanedanı 17 aşağı ülkeler eyaletine hükmetmeye başladı. Zengin limanlar ellerinde. O dönemde gelişen İsviçre Konfederasyonu onları Alplerdeki topraklarından çıkarmış olsa da 15. yüzyılın sonlarında Habsburg hanedanı Avrupa'nın büyük hanedanlarından biri olarak ortaya çıkmıştı. Avusturya arşidükleri, aşağı ülkelerin lordları ve Kutsal Roma imparatorları bir devin doğuşu. İşte bu bağlamda 1469'daki evliliği İspanya'yı tek bir krallıkta birleştirecek olan Kastilya Kraliçesi 1. Isabella ve Aragon Kralı 2. Ferdinand, kızları Joanna'yı 1496'da Maximilian'ın oğlu Philip ile evlendirmeye karar verdiler. Stratejik bir hamle. Görüldüğü üzere bu da Habsburg hanedanını İspanya'ya getirdi, kalbe sıçradı. Isabella ve Ferdinand'ın bir oğlu John vardı. Ama 1497'de Joanna Philip ile evlendiğinden bir yıl sonra ölümü, İspanya'daki miras düzenini alt-üst etti, bir fırtına gibi. Joanna artık kadın monarşi yönetimini kabul eden bir ülkede varis konumuna geldi. Tahtın ışığı. Ancak Joanna 1506'da kocası öldükten sonra deliliğe düştüğü düşünüldü. Karanlık bir gölge. Burada aile içi vahşi bir güç mücadelesi yaşanıyordu. Entrikalar sarayı sardı. 1469'daki Ferdinand II ile Isabella'nın evlilik şartları, Ferdinand'ın eşinden önce ölse bile Kastilya kralı olamayacağını belirtiyordu. Katı kurallar. Isabella 1504'ten beri ölmüştü ve Ferdinand şimdi sözde deli kızını manastıra kapatarak Joanna ve Philip'in 1500 doğumlu torunu, gelecekteki Veyi Charles'ı kukla olarak kullanarak hem Kastilya hem de Aragon'u yönetti. 1516'daki ölümüne dek bir dedenin hırsı. O noktada annesiyle bir güç mücadelesinden sonra 16 yaşındaki Charles, İspanya kralı ilan edildi. Genç bir aslan. O, aynı zamanda aşağı ülkeleri, İspanya'nın İtalya'daki topraklarını, Sicilya ve Sardinya adalarını yönetecekti. 1519'da ise Kutsal Roma İmparatoru seçildi, taçlar üst üste. O sırada İspanyol ve Avusturya Habsburgları arasında ayrılık zaten başlamıştı. Dallar ayrıldı. Charles, dedesi Maximilian'ın 1519'daki ölümünden sonra kısa süre Avusturya arşidükü oldu. Ama 2 yıl sonra tek bir Habsburg hükümdarının Avusturya, aşağı ülkeler, İspanya ve İtalya'nın bir kısmını etkili yönetemeyeceğini fark ederek Avusturya topraklarını kardeşi 1. Ferdinand'a bıraktı, yükü paylaştı. Ve Charles'ın 1556'ya dek süren saltanatı Habsburg gücünün zirvesiydi, bir dağın tepesi. Dönemin Avrupa'daki en güçlü hükümdarıydı, kıtanın efendisi. 1494'te İtalya'da İspanyollarla Fransızlar arasında başlayan İtalya savaşlarını sürdürdü ve papalık üzerinde muazzam etki sahibiydi, gölgelerdeki güç.
1527'de isyancı kuvvetleri Roma'yı saldırıp ele geçirdi. Kutsal şehrin düşüşü. Bu Papa 7. Clement'i Habsburgların esiri yaptı, bir zincir gibi. Bu önemli bir gelişmeydi. Zira Papa'nın Aragonlu Catherine'le evli olan İngiltere Kralı 8. Henry'nin boşanma isteğini reddetmesini sağladı. Aile bağları. Catherine, Charles'ın halasıydı. Dolayısıyla Habsburgların erken 16. yüzyılda Avrupa'da muazzam etki kazanması ve hanedan politikaları 8. Henry'yi Roma'dan kopmaya ve 1530'larda İngiliz Protestan Reformasyonunu başlatmaya itti. Bir kırılma anı. Bu arada Hristiyan davası için başka bir tür krizle Habsburglar 1526'da birkaç taht ve unvan daha kazandı. Fırsatlar. Türk-Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyılın sonundan beri Balkanlarda hızla genişliyordu. Bir fırtına gibi. 1453'te İstanbul'u fethetmişlerdi ve kuzeye doğru baskı yapıyorlardı. Fetih Ateşi. 29 Ağustos 1526'da Macaristan'da Mohaç Savaşı'nda Macaristan Kralı 2. Louis'in ordularıyla çarpıştılar. Kanlı bir gün. Louis çarpışmada öldü. Son nefesi. O, Macaristan'daki Jagellon hanedanının son doğrudan reisiydi. Hanedan sonu. Ölümüyle toprakları Charles'ın kardeşi Avusturya Arşidükü Ferdinand'a geçti. O artık Avusturya Arşidükü olmanın yanı sıra Macaristan, Bohemya ve Hırvatistan kralı oldu, taçlar üst üste. Böylece 1526'ya gelindiğinde Habsburglar en azından nominal olarak Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, Bohemya, İspanya, aşağı ülkeler ve İtalya'nın büyük kısmına hükmediyorlardı. Ayrıca Almanya'da Kutsal Roma İmparatorluğu makamını tek eline almışlardı. Bir ağ gibi. Bu, İsviçre Alplerinde mütevazı yerel lordlar olarak başlayan bir aile için inanılmaz bir yükselişti. Bir peri masalından fırlamış. Charles, Habsburg hanedanının reisi olarak muazzam hakimiyetlere sahipti. Sadece Avrupa değil. Charles, bir bakıma gerçek bir küresel süper gücün ilk hükümdarıydı. Tarihin dönüm noktası. Öncesinde muazzam imparatorluklar olmuştu, devler. Moğollarınki 13. yüzyılda Ukrayna'dan Kore Yarımadası'na uzanmıştı. Geçici bir fırtına. Daha erken Pers ve Roma imparatorlukları ise bildikleri dünyanın çoğuna hakimdi. Efsaneler. İspanya hepsini gölgede bıraktı. Dünyanın neredeyse her yerinde topraklar kazandı. Bir harita gibi. Charles tahta çıktığında İspanyol sömürgeciler, zaten Küba, Hispanyola ve Karayiplerin diğer kısımlarında yerleşimler kurmuştu. Öncüler. Charles'ın saltanatının ilk yıllarında Hernán Cortés ve birkaç yüz İspanyol fatih. Meksika'daki güçlü Aztek İmparatorluğunu fethetti, bir kahramanlık destanı. 1530'larda Pizarro kardeşler, Güney Amerika'da İnka İmparatorluğu'na karşı savaş başlattı. Dağlar titredi. 1519 ile 1522 arasında Ferdinand Magellan önderliğindeki bir sefer, İspanyollar için dünyanın ilk çevresini tamamladı. Okyanusun sırrı. 1543'te Ruy López de Villalobos, Güneydoğu Asya'da bir ada zinciri keşfetti ve bunları Charles'ın oğlu ve varisi Philip adına İspanya için ilhak etti. Uzak diyarlar. Son olarak İspanya Afrika'da birkaç kıyı üssüne sahipti. Böylece 16. yüzyılın ortasında Karayiplerin çoğu Orta Amerika, Güney Amerika, kıyı Afrika parçaları ve Asya'da Filipinleri kapsayan iddialarda bulundu. Küresel bir ağ. Muazzam servet peşinden geldi. Altın nehirler gibi. Meksika, Peru ve Bolivya'da büyük gümüş ve altın yatakları bulundu. Özellikle Bolivya'daki Potosi'de gerçek bir gümüş dağı, bir hazine. Yakında hazine filoları her yıl Amerikalardan İspanya'ya milyarlarca dolar eşdeğeri gümüş ve altın taşıyordu. Ama Danimarkalılar, İsveçliler ve Fransızlar tarafından defalarca engellendiler. Duvarlar. Burada büyük bir "ya olursa" var. Eğer bu diğer Avrupa güçleri müdahale etmeseydi, Habsburgların Orta Avrupa'da tamamen hakim olması muhtemeldi. Alternatif tarih. Kıta tarihi çok farklı olabilirdi.
yollar ayrılırdı. Olmadı. Gerçek acımasız. Ne yazık ki başarısız çaba ölüm ve yıkım bıraktı arkasında. Yaralar. 1648 Westfalia Antlaşması'yla barışa razı olduklarında, milyonlarca insan savaş sırasında kitlesel zulümler, kıtlık ve hastalıklardan ölmüştü, sessiz mezarlar. Bu çağda Habsburg Hanedanı'nın talihi büyük ölçüde aile liderlerinin ve hükümdar olarak etkinliklerinin belirlediğiydi. Kaderin ipleri. Bu hem İspanyol hem Avusturya kolları için geçerliydi. Her iki dal. Bey Charles ve II. Philip, erken modern Avrupa tarihinin en dikkat çekici figürlerinden ikisiydi. İkonlar. Ama iyi hükümdarlar mıydılar? İyi olduklarını söylemek zor. Gölgeler. Muazzam hakimiyetleri, talihli hanedan politikaları ve evlilik düzenlemelerinin sonucu miras aldılar. Şans eseri. Ayrıca Atlantik ötesinde Madrid'den büyük denetim olmadan çalışan acımasız bir Fatih grubu İspanyol İmparatorluğunu kurdu. Öncüler. Charles ve Philip'in yaptığı, Protestanlığı Avrupa genelinde ezmek için bitmez savaşlarla inanılmaz zengin bir devleti iflas ettirmekti. Tükeniş. 1576 ile 1612 arası Avusturya topraklarını yöneten ve Kutsal Roma İmparatoru olan II. Rudolf, kültürlü bir adamdı. Viyana sarayında ilginç ve eklektik ressamlar ile bilginleri himaye etti. Sanatın koruyucusu ama etkin bir hükümdar değildi, zayıf. II. Ferdinand'ın fanatik Katolikliği Avrupa'yı 30 yıl savaşına sürükledi. Habsburgların az kazanıp çok kaybettiği vahşi bir savaş, fırtına. 1657 ile 1705 arası Avusturya topraklarını yöneten 1. Leopold belki yetenekli bir hükümdardı. Ama o da Orta Avrupa'da Katolikliği dayatma hevesiyle hatalar yaptı, heves. Bütün bunlarda dikkate değer olan ne Avusturya'da ne İspanya'da, Rusya'daki 1. Peter ve 2. Catherine gibi veya Prusya'daki 2. Frederick gibi büyük lakabını alan bir Habsburg hükümdarı yoktu. Zira devletlerini dönüştürüp güçlendirmişlerdi, dönüştürmediler. Algı, Habsburgların talihli evlilik ittifaklarıyla çiçeklendiği ama tüm hükümdarlarının çeşitli derecelerde kusurlu olduğuydu. İnsanlık. 1. Leopold'un Balkanlarda büyük bir başarısı vardı. Oradaki krizi fırsata çevirdi. Ustalık. 1526 Mohaç Savaşı'ndan beri Macaristan Kralı II. Louis'in öldüğü ve Macaristan, Bohemya ile Hırvatistan krallıklarının Avusturya Habsburglarına geçtiği olaydan sonra Osmanlılar Balkanlarda kontrolü pekiştirmişti, Gölge Doğu'dan. Agresif genişlemeleri bir süre yavaşladı. Zira Güney ve Doğu'ya, Mısır'ı, Mağrib'in çoğunu ve Orta Doğu'nun büyük kısımlarını fethetmeye odaklandılar. İmparatorluk ateşi. 17. yüzyılın ortasında dikkatleri Balkanlara döndü ve 1683'te 4. Mehmet Sultan, Kara Mustafa Paşa önderliğinde yaklaşık 150 bin askerden oluşan bir orduyu Viyana'yı fethetmek için gönderdi. Kapıya dayandı. O sırada Avusturyalılar ve İspanyol Habsburglar Fransa Kralı 14. Louis'e karşı savaşlar içindeydi ve Avusturya'nın askeri kaynaklarının çoğu batıdaki aşağı ülkeler ve diğer yerlerdeydi. Dağılmış. Sonuçta muazzam Türk ordusu yazın Viyana'ya vardığında Avusturya başkentinin gerçekten düşebileceği ve Osmanlıların Orta Avrupa'ya genişleyebileceği görünüyordu. Karanlık saatler. Sonunda Polonya Kralı 3. John Sobieski'nin büyük bir yardım gücüyle müdahalesi sayesinde Viyana kuşatması kaldırıldı. Kahramanlık. Ardından Habsburglar, Polonyalılar, Ruslar ve Venedik Cumhuriyeti'nden oluşan büyük bir koalisyon, Büyük Türk Savaşı'nı başlattı. İttifak. 15 yıl süren savaş, 1699'da bittiğinde, 1. Leopold Avusturya'ya, Macaristan, Transilvanya ve Balkanların diğer kısımlarında geniş topraklar kazandırmıştı. Zafer meyveleri. Avusturya kolu 17. yüzyılın ikinci yarısında Türk tehdidiyle uğraşırken İspanyol kolu bambaşka bir kriz içindeydi. İçten çürüme. Habsburglar sadece 1496'da Kastilyalı Joanna ile Burgonyalı Filip'in evliliğiyle Avusturya ve İspanya'ya hakim olmadı. İttifaklar devam etti. İki kolu bu evlilikten 150 yıldan fazla birbirleriyle evlenmeye devam etti, nesillerce.
Bu ağır bir akraba evliliğiydi. Zehirli bir zincir. Örneğin 3. Philip İspanya Kralı 1599'da birinci kuzeni Avusturyalı Margaret'le evlendi. Kuzenler. Evliliklerinden doğan kızları Maria Anna, birinci kuzeni, annesinin yeğeni olan Avusturya kolundan 3. Ferdinand İmparatoru ile evlendi. Devam. Sonra daha kötüsü, Maria Anna'nın kızı Avusturyalı Mariana, 1649'da annesinin kardeşi 4. Philip İspanya Kralı ile evlendi. Amca. Mariana amcasıyla evlenmişti. Nesillerin laneti. Philip ve Mariana'nın birkaç çocuğu oldu. Umutlar. Tek bir oğulları yetişkinliğe ulaştı ve İspanyol tahtının tek varisiydi. Son umut. Sorun genç adamın Charles veya Carlos'un doğuştan çok hasta olmasıydı. Kırılgan. Tam nedeni hiç çözülemedi. Gizemli. Muhtemelen nesiller boyu ağır akraba evliliğinden kaynaklanan birkaç hastalığın kombinasyonu, kan zehri. Bilişsel gelişimi sınırlıydı. Çenesi kafasının geri kalanıyla düzgün kapanmıyordu ve hidrosefali gibi bir durumdan muzdaripti. Kafatasında fazla beyin omurilik sıvısı birikmesi, deformite. Charles 1665'te 3 yaşındayken İspanya kralı oldu, çocuk bir taht. Genç öleceği bekleniyordu ama 1700 dek 38 yaşında öldü, acı dolu. Kötü sağlığına rağmen 2 kez evlendi ama ikisi de çocuk vermedi ve İspanya'da artık varis yoktu. Son nokta. Ölümü 1701'de Avrupa'yı İspanyol Veraset Savaşı'na sürükledi Kıvılcım. İspanyol Veraset Savaşı'nın kalbi, hasta kralın ölümünde Avusturya Habsburglarından bir üyenin yakın kuzenleri, İspanyol tahtına mı yoksa Fransız Bourbon hanedanından bir üyenin mi geçeceğiydi? Taht kavgası. Fransızlar, 14. Louis'in 1660'da Charles'ın üvey ablası İspanyol Maria Teresa ile evliliğiyle hak iddia ediyordu. Kan bağı. Dönüşte birçok Fransız kraliyet mensubu anne tarafından Habsburg'du, melez. Avrupa'nın büyük güçlerinin çoğu hasta kralın ölümünde İspanyol tahtının Avusturya Habsburglarına geçeceğini varsaymıştı, beklenti. Ama hasta kral ölümünden kısa süre önce 14. Louis'in torunu Anjou Dükü Philip'in İspanya kralı olmasını istediğini belirtmişti. Son vasiyet. Anlaşmazlık aylarca Pan-Avrupa Savaşı'na dönüştü, kıta alevlendi. İngiltere, Hollanda Cumhuriyeti, Portekiz ve Prusya Avusturya ile ittifak yaptı. Fransa ise Charles'ın son isteğini yerine getirmek isteyen İspanyollar, Bavyera ve birkaç küçük güçle desteklendi, cepheler. Savaş 12 yıl sürdü ve Utrecht Barışı ile uzlaşma sağlandı, yorgun barış. Anjou Dükü Philip, İspanya ve Fransa tahtlarının asla tek hükümdar altında birleşmemesi şartıyla 5. Philip İspanya kralı kabul edildi, şartlı. Avusturya Habsburgları iddialarından vazgeçmeleri karşılığında İspanya'nın İspanya dışındaki Avrupa topraklarının çoğunu aldı. Tazmin. Modern Belçika civarındaki İspanyol aşağı ülkeleri, Avusturya aşağı ülkeleri oldu. Ayrıca Milano Dükalığı, Napoli ve Sardinya'yı elde ettiler, yeni krallıklar. 18. yüzyılda Avusturya Habsburgları için durum karmaşıktı, dengesiz bir terazi. Teoride savaştan Orta Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş hakimiyetle çıkmışlardı, kağıt üstünde. Örneğin artık İtalya Yarımadası'nın ana gücüydüler ve Avusturya aşağı ülkeleri yoluyla Atlantik'te bir limanları vardı, okyanus kapısı. 1722'de Charlesbrug yakınlarında Ostend şirketini kurarak Avusturya Habsburg sömürge varlığı için ticaret ve koloni girişimi başlattı ama başarısız oldu. Hayaller suya düştü. Güçlü konumlarına rağmen büyüyen bir tehditle karşılaştılar. Ufukta fırtına. 1618'de Markgrafalık, Brandenburg ve Prusya Dükalığı birleşerek Berlin'den doğuya, bugünkü Polonya ve Kaliningrad Oblast'ına uzanan geniş topraklara sahip Kuzey Alman gücü oldu. Yükselen. 1701'de 3. Frederick Dükü kendini Yeni Prusya Krallığı'nın ilk kralı ilan etti. Taç.
1740'ta Avusturya Veraset Savaşı, Avusturya Arşidüşesi Maria Teresa'nın kadın olarak Avusturya Habsburg krallıkları ve topraklarına Kutsal Roma İmparatoriçesi olarak mirasçı olup olamayacağı sorunuyla patladı. Kadın taht. Prusya sonraki 8 yılda Avusturyalılara karşı ittifakın merkezindeydi. Rakip. Bu 18. yüzyılda Avusturya ile Prusya arasında Silezya bölgesinin kontrolü odaklı bir dizi savaşı başlattı. Zengin eyalet. Kaynak zengini bu eyalet, modern Polonya, Almanya ve Çekya sınırlarını aşar madenler. Prusya kontrolü aldı ve uzun hükümdarı 2. Frederick altında 1740-1786 Orta Avrupa'da Avusturya Habsburglarına ciddi tehdit haline geldi. Gölge büyüdü. Avusturya ile Prusya arasındaki rekabet, Viyana'daki Habsburgların 18. ve 19. yüzyıllarda görüşünü şekillendirdi. Sonsuz düşmanlık. Avusturya Habsburgları, genellikle Prusya Kraliyet Hohenzollern hanedanının rakipleri olsa da, her iki kraliyet hanesinin fayda göreceği durumlarda farklılıklarını bir kenara bırakmakta ustaydılar. Pragmatik. Ve 18. yüzyılın ikinci yarısında birlikte hareket etmek için çok şey kazanılacaktı. Ortak çıkar. 1569 Lublin Birliği'nden beri Polonya-Litvanya Birliği Doğu Avrupa'da mutlak bir devletti. Modern Polonya, Belarus, Litvanya, Letonya ve Batı Ukrayna'nın çoğunu kapsıyordu. Devasa. Bir zamanlar bu kıtada korkutucu bir güçtü. Ejderha. Ancak Rusya İmparatorluğu'nun yükselişi onu zayıflatmıştı ve 18. yüzyılın ortasında Birlik Avrupa'nın hasta adamıydı, solgun. Buna göre 1772'de başlayıp 1795'te biten Avusturyalılar, Prusyalılar ve Ruslar Birliği topraklarını aralarında paylaştı, bıçaklar. Avusturya Habsburgları büyüyen hakimiyetlerine dev bir parça ekledi. Harita değişti. Batı Ukrayna ve Güney Polonya'yı, Lviv, Krakow ve Lublin gibi şehirleri aldı, yeni eyaletler. Bunlara ek olarak güneye doğru genişleme oldu, sınırlar kaydı. Avusturyalılar 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile 3 kez savaştı. 1700, 16718, 1700, 37739 ve 1788 ile 1791 arası ateşli. Çatışmalarda ileri geri oldu. Ama Avusturyalılar genel olarak Sırbistan ve Bosna'da kazanımlar yaptı. Bu 19. yüzyılda Osmanlı yönetiminin Balkanlarda çöküşünü ve çeşitli Slav milliyetçiliklerinin yükselişini hazırladı. Tohumlar. İkinci ve üçüncü Polonya paylaşımı, Avrupa'nın çeyrek yüzyıl sürecek savaş ve kriz dönemine girdiği sırada gerçekleşti, fırtına öncesi. Fransız devrimi 1789'da 16. Louis'in 175 yıl sonra Estates General'i Fransız parlamentosunu toplamasıyla başladı. Kıvılcım. Kral hızla kenara itildi ve devrimciler parlamentonun güç tuttuğu anayasal monarşi kurmaya başladı. Değişim rüzgarı. Devrim 1790'ların başında giderek radikalleşti. Kral tamamen devrildi ve Eylül 1792'de Cumhuriyet kuruldu, taht devrildi. Ertesi yıl devrimciler kralı ve kraliçe Marie Antoinette'i yargıladı ve idam etti. Giyotin. Bu Viyana'da büyük şok yarattı, aile acısı. Marie Antoinette Habsburg hanedanındandı, kan bağı. Buna göre Avusturya ve hükümdar ailesi 1792'de Marie Antoinette'i kurtarmak için Avrupa'yı Fransa'ya karşı ilk savaşa sürükledi. İntikam. Habsburglar sonraki 20 yılda iyi gitmedi. Yenilgiler peş peşe. Fransızlar 1790'ların ortasında Avusturya aşağı ülkelerini ve İtalya'daki topraklarının çoğunu fethetti. Sonra Napolyon Bonaparte 1800'lerde bir dizi yenilgi verdi. 1805 ve 1809'da 2 kez Viyana'yı işgal etti. Başkent düştü. Habsburglar Napolyon'un en kötü dürtülerini yumuşattı. Diplomasi. Prusya Krallığını 1807'de parçalayıp
yarısını topraklarından sıyırırken, Habsburglar 1810'da 18 yaşındaki aile üyesini Fransız imparatoruna evlendirerek evlilik ittifakı kurdu. Strateji. Bu kolaylık evliliğiydi. Geçici. Napolyon'un 1812 Rusya işgali felakete dönüşünce Habsburglar ittifaklarını onurlandırmayı düşündü ama sonunda 1814'te Napolyon'un Avrupa İmparatorluğunu fetheden yeni koalisyona katıldı. İntikam. Napolyon savaşlarından hakimiyetleri büyük ölçüde bozulmadan çıktılar, ayakta. Bu kısmen Avusturya Dışişleri Bakanı Clemens von Metternich'in çağın önde gelen Avrupa devlet adamı olması ve Napolyon savaşları sonundaki barış görüşmelerinin 1814 ile 1815'te Viyana'da Habsburglarca yönetilmesiydi. Ustalık. Viyana Kongresi sonraki 3-10 yıl Avrupa diplomatik ilişkilerinin temelini attı ve Avusturya Habsburglarını Büyük Avrupa hanedan evlerinden biri olarak teyit etti. Denge. Yine de Habsburglar aşağı ülkeler üzerindeki kontrolü bıraktı, veda. 1815 ile 1830 arası Belçika'nın bağımsız kuruluşuna dek bu bölge Hollanda Krallığınca yönetildi ve aşağı ülkelerde 3,5 yüzyıl Habsburg katılımı bitti, son. 1830 Belçika devrimi, yüzlerce yıllık yabancı hakimiyetten sonra Güney eyaletlerde bağımsız bir devlet yarattı, özgürlük. Başka yerlerde Avusturyalılar yükselişteydi, ufuk açıldı. Osmanlılar artık gerçek düşüşteydi ve Habsburglar bundan Balkanlarda daha fazla etki umuyordu. Ama Rusya bölgede rakip, gölge. İtalya'da Venedik Cumhuriyeti Napolyon savaşlarından sonra yeniden kurulmamıştı. Yani Avusturyalılar Venedik, Milano'yu içeren Lombardi ve Toskana Büyüklükalığına hakimdi, yarımada. Bütün bunlar sorunlar getirdi, mozaik çatladı. 1804'te Napolyon savaşları ortasında ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dağılmasını bekleyerek Arşidük II. Francis ilk Avusturya İmparatoru olarak Yeni Avusturya İmparatorluğu'nu ilan etmişti. Yeni Çağ. O ve haleflerinin yönettiği imparatorluk hantal bir yapıydı, dev bir puzzle. Kendileri gibi Cermen kökenli Almanca konuşanlar azınlıktaydı ve nüfusun 1/4'ünden azını oluşturuyordu, dengesiz. Etnik Macarlar %20'de civarındaydı. Çekler 1/8, Sırplar, Hırvatlar gibi Slav gruplar %10, Polonyalılar da %10 azınlıklar. Sonra Romanyalılar, Slovaklar ve İtalyanlar gibi önemli azınlıklar vardı, renkli. Bunların çoğu kendi dillerini konuşmaya devam etti ve Napolyon sonrası romantik milliyetçiliğin yükselişiyle Prag, Lviv ve Krakow gibi şehirlerde bağımsızlık hareketleri doğdu, fısıltılar. Habsburglar için yönetmesi zordu ve 1848'de Avrupa genelinde halkların baharı denen isyanlar patladığında Avusturya İmparatorluğu'nda büyük huzursuzluk çıktı. Deprem. Sardinya Krallığı'nın Kuzey İtalya'yı Habsburglarından koparma çabaları başarısız oldu. Ama Macaristan'da ülke devrimcilerce neredeyse ele geçirildi. Ateş. Sadece Rus yardımıyla 1849'da kontrolü pekiştirdiler ve hatta Macaristan'ı 18 yıl askeri işgal altında tuttular ki yeni huzursuzluk olmasın, demir yumruk. 1848 isyanları 20 yıl sonraki Habsburglar için devasa yenilgilerin öncüsüydü, haberciler. Bunların çoğu Orta Avrupa'da Avusturya'ya rakip olarak Prusya'nın devam eden yükselişinden kaynaklandı. Rakip büyüdü. 1848 Almanya devrimi, Alman Birliği'nin güçlü desteğini gösterdi. Arzu. Birçokları Prusya'nın bunu yönetmesini istedi ama din temelli bölünmeler vardı. Protestan Katolik. Prusya, Kuzey Alman Protestan gücü, Avusturya Güney Alman Katolik gücüydü. Kutuplar. Napolyon savaşları sırasındaki konsolidasyondan sonra 19. yüzyılda yaklaşık 30 küçük Alman devleti kendi dini duruşuna göre Avusturya veya Prusya'ya yaslandı. Tercih. Örneğin Katolik Bavyera Avusturya önderliğindeki birliği olumlu görüyordu. Müttefik. Avusturya hükümdarı 1848'de tahta çıkan ve 1916'ya dek en uzun süre hükmedecek Franz Josef İmparatoru
1862'de Prusya soylusu Otto von Bismarck'ın yüksek makama yükselmesini hesaba katmamıştı. Sürpriz. Sonraki 9 yılda Bismarck, Avusturya'yı tamamen oyaladı. Usta satranç. 1864'te Danimarka'ya, 1866'da Avusturya'ya ve 1870 ile 1871'de Fransa'ya karşı savaş yaptı. Zaferler. Bu kısa zaferli çatışmalarla küçük Alman devletlerini Prusya arkasına birleştirdi ve 1871'de Alman İmparatorluğunu kurdu. Birleşme. Birkaç hamlede Avusturya Habsburgları Orta Avrupa kraliyet evleri arasında ikinci sıraya düştü. Prusya Hohenzollernleri artık Alman imparatorlarıydı. Taç değişti. Üstelik 1859 ve 1866 2. ve 3. İtalyan bağımsızlık savaşlarında Sardinya Krallığı Avusturya'nın İtalya'daki topraklarının çoğunu kopardı ve Yarımada'yı İtalya Krallığı'nda birleştirdi. Özgürlük. Franz Josef'in kardeşi Habsburg Maximilian'ı Fransız destekli Meksika İmparatoru yapma tuhaf projesi bile 1867'de devrilip idamla sonuçlandı. Trajedi. Böylesi bir yenilgiler kataloğu karşısında Franz Josef 1867'de 1848 Macaristan devriminin bastırılmasından beri süren askeri işgali bitirmeyi ve Macarları hükümette ortak yapmayı kabul etti. Uzlaşma. Böylece Avusturya İmparatorluğu 1867'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu oldu. İkili monarşi. Habsburglar Macaristan'a hala hükmediyordu. Ama imparatorluk artık ayrı Macar hükümetiyle ikili monarşi olarak yönetilecekti. Denge. 6 yıl sonra Tuna Nehri'nin iki yakasındaki Buda ve Pest kasabaları birleşip yeni Macar başkenti Budapeşte'yi oluşturdu. Birleşme. Bu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda başka açılardan da sosyal değişim çağıydı. Dönüşüm. Orta Avrupa'daki Habsburg hakimiyetleri 1700'de İspanya'daki Habsburg yönetiminin sonu öncesi gibi sosyoekonomik açıdan geri kalmıştı. Eski düzen. 1781'e dek nispeten aydınlanmış Habsburg hükümdarı 2. Joseph serfliği bitirene dek sürmüştü ve süreç 19. yüzyılın ortasına dek tamamlanmadı. Bu da Habsburg topraklarını Avrupa'da bu ortaçağ kalıntı toprak mülkiyetini terk eden sonlardan yaptı. Özgürleşme. 19. yüzyılın ortasına dek sanayileşme de azdı. İngiltere'de sanayi devriminin 70 yıl sonrası gecikme. Bu 1870'ler ile 1900'ler arası hızla değişti. Avusturya Macaristan'da sanayileşme hızlandı. Makine sesleri. Demiryolu sistemi genişledi ve ülke otomobil endüstrisinin erken büyük merkezi oldu. Daimler gibi şirketler kuruldu, motorlar. Ferdinand Porsche, genellikle Almanya ile ilişkilendirilse de Avusturya'da mesleğini öğrendi ve 1900'lerde dünyanın en yenilikçi arabalarını ve kamyonlarını üretiyordu. Hız. Viyana'da büyük bir kültürel merkez oldu. Işık. Her zaman öyleydi. Saray. Örneğin Habsburg Sarayı 18. ve 19. yüzyıllarda klasik müzik dünyasının merkeziydi. Mozart ve Beethoven buraya çekilmişti. Notalar. 20. yüzyılın başında Viyana kültürünün en dikkat çekici unsuru, Sigmund Freud ve takipçilerinin burada modern psikanaliz disiplinini geliştirmesiydi. Zihin sırları. Avusturya Macaristan ekonomisi 19. yüzyılın son çeyreğinde radikal yenilenirken ve gelişirken imparatorluğun diplomatik konumu da değişiyordu. Harita kaydı. Prusya önderliğinde Almanya'nın birleşmesi ve geniş İtalyan kayıpları 1870'lerde Habsburgları stratejik hedeflerini yeniden değerlendirmeye zorladı. Uyanış. Franz Josef İmparatoru bundan önce Avusturya'nın Orta Avrupa'ya hakim olabileceğine inanmıştı. Rüya. 1859-1871 İtalya ve Almanya olaylarıyla bu fikir harabeye döndü. Enkaz. O ve bakanları dikkatlerini güneye çevirdi. Balkanlar. 1870'lerde Osmanlı İmparatorluğu o kadar zayıftı ki,
1772 ile 1795 arası Polonya-Litvanya Birliği gibi büyük güçler arasında paylaşılacağı konuşuluyordu. Habsburg hükümdarı bundan fayda umuyordu. Pay. Rusya açık rakip ve 1877-1878 savaşı Osmanlılara karşı yıkıcı zafer kazanmıştı. Rus. Bu yüzden Avusturya Macaristan yeni kurulan Alman İmparatorluğu'yla şaşırtıcı bir ittifaka girdi. Beklenmedik. 1879 Çift İttifakı genel olarak Rus genişlemesine karşı karşılıklı yardım için tasarlandı. Kalkan. Bu, Habsburg yönetiminin yıkımının tohumlarını taşıyordu. İronik. Çift İttifak, Avrupa'da iki büyük askeri ittifakın gelişiminin ilk adımıydı. Kamplar. İtalyanlar 1882'de Almanlar ve Avusturyalılara katıldı. Üçlü. Rusya 1894 çift anlaşmayla Fransa'ya yaklaştı. Doğu-Batı. İngiltere 1904 Entente Cordiale ile Fransa ile ittifak yaptı. Ada. Bu yüzden Franz Joseph İmparatoru'nun varisi Arşidük Franz Ferdinand, 28 Haziran 1914'te Saraybosna sokaklarında bir Sırp milliyetçisi tarafından suikaste uğradığında Avrupa zaten iki silahlı kampa bölünmüştü. Kıvılcım. Kıtanın sonraki 5 haftada Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin çoklu nedenleri vardı. Karmaşa. Ama belki Habsburg hükümetinin suikastı araştırmak için Sırbistan'a müdahale ısrarı, Sırbistan'ın bağımsızlığını ölümcül tehlikeye atmasaydı önlenebilirdi. Hata. Rusya Sırbistan'ı savunmaya girdi ve işler oradan tırmandı. Ta ki Almanya, Avusturya Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Fransa ve İngiltere ile savaşa girene dek cepheler. Franz Josef'in savaşın patlak vermesindeki sorumluluğu tartışmalıdır. Gri alan. 83 yaşında yaşlı bir adamdı ve yıllar boyu aile trajedilerinden yorgundu. Yük. Ailesinin en uzun süre hükmettiği imparatorluğun çöküşünü göremeden 21 Kasım 1916'da öldü. Veda. O zamana dek Avusturya Macaristan silahlı kuvvetlerinin karışık performansını görmüştü. İniş çıkış. Balkanlarda Osmanlılar ve Bulgarlarla Sırpları ezercesine başarılı oldular. Ezici. Yine de genel olarak zayıf Rus ordusu etkili karşı saldırılar yaptı, direnç. 1915'te İtalya savaşa girince Alplerde Avusturya ile vahşi siper savaşı gelişti, dağlar kanlandı. Burada Habsburg hükümeti 1917'de kuvvetleri tökezleyince Alman yardımını istemek zorunda kaldı. Müttefik. Franz Joseph 1916 sonlarında büyük yeğeni 1. Karl tarafından izlendi. Yeni umut. O, gücü elinde tutan son Habsburg olacaktı. Son. 1917'ye gelindiğinde Avusturya Macaristan ordusu sadece zayıf muhalefetle başa çıkabildiği için ayaktaydı. Kırılgan. Ana müttefikleri Almanya, Fransa'daki Batı cephesinde Entente güçlerinin saldırısını göğüslüyordu. Yük. Yine de imparatorluğun birliği, bir yüzyıldan fazla kaynayan etnik milliyetçi gerilimler savaş uzadıkça kaynıyordu. Çatlaklar. Özellikle Nisan 1917'de Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Fransa tarafına girdikten sonra okyanus. Savaşı güçlendirmek ve ailesinin yönetimine destek toplamak için Karl 1917 ve 1918'in çoğunu imparatorluk için yeni düzenlemeler önererek geçirdi. Özellikle Hırvatlara da 1867'de Macarlara verilen gibi güç payı verecek üçlü monarşi fikri, denge. Farklı grupları ikna edemedi, duvarlar. Sonra 1917 sonlarında imparatorluğun bazı kısımlarında kıtlık koşulları girdi, açlık, ardından 1918'de İspanyol gribi pandemisi, veba. Son ani geldi deprem gibi. Ekim 1918 ortasında, savaş son haftalarına girerken Avusturya Macaristan genelinde devrimler patladı ve günler içinde Macaristan ve Çekoslovakya kendi ülkelerini kurmak için ayrılmaya başladı. Kopuş. Güney topraklarının çoğu Yugoslavya'yı oluşturmak için birleşti.
Doğu topraklarının parçaları savaş sonrası yeniden kurulan Polonya ile birleşti, harita değişti. 11 Kasım 1918 mütarekesi savaşı bitirdiğinde Karl fiilen sadece Avusturya'ya hükümdardı ve o da isim olarak boş bir taht. Ertesi gün kısa ömürlü Alman-Avusturya Cumhuriyeti ilan edildi. Bu, ailenin Kuzey İsviçre'de ilk yerleşmesinden neredeyse 900 yıl, Avusturya'da 636 yıl sonra Habsburg yönetimini bitirdi. Son perde. Nisan 1919'da yeni Avusturya Cumhuriyeti, Habsburgları Avusturya'yı ve yüzyıllarca hakimiyet tuttukları diğer topraklara dair iddialarından resmen vazgeçene dek ülkeyi terk etmelerini emreden bir yasa çıkardı. Sürgün. Bunun iyi nedenleri vardı. Temkin. 1. Karl İmparatorluğun bir kısmına kontrolü yeniden ele geçirme fikrinden vazgeçmemişti. İnat. Savaş sonrası İsviçre sürgününde Macaristan'da 2 kez darbeyle iktidar almaya çalıştı. Denemeler. Bunlar başarısız oldu ve sonunda Orta Avrupa'dan zorla çıkarıldı. Portekiz'in Madeira adasına götürüldü. Orada ağır zatürre geliştirip 1922'de genç yaşta öldü, yalnız. Habsburg iddiası oğlu Otto'ya geçti, meşale. Yurt dışında 1938 Nazi Avusturya işgaline sesli muhalefet etti, direniş. O sırada Fransa'da yaşıyordu ve İkinci Dünya Savaşı başlayınca Portekiz'e, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı, yollar. Naziler muhalefeti için gıyaben idama mahkum etmişti, gölge. Savaş sonrası 1961'de Avusturya üzerindeki Habsburg iddiasından resmen vazgeçti ve 1966'da Habsburgların kaçışından 48 yıl sonra ana vatanına dönmesine izin verildi. Dönüş. Sonra Almanya'ya taşındı ve Avrupa Parlamentosu üyesi oldu. Ses. Bu sıfatla Soğuk Savaş'ın sonuyla EEC ve Avrupa Birliği'nin genişlemesinde önemli rol oynadı. Birleştirici. Otto 2007'de ölümünden 4 yıl önce Habsburg Hanedanı reisliğinden resmen vazgeçti, veda. Oğlu Karl von Habsburg, son Habsburg İmparatorunun torunu, hanedanın mevcut reisi, devam. 1996 ile 1990 arası Avusturya için MEP idi ve çeşitli uluslararası örgütlerle çalıştı, dünya. Habsburg Hanedanı'nın hikayesi inanılmaz ötesi. Bir efsane. Dünyada buna benzer neredeyse yok. Tekil. Her büyük hanedan geniş topraklara genellikle kılıç veya tüfek ucunda askeri zorlamayla ticari ve deniz gücünün kombinasyonuyla hükmeder. Kanla. Bu Roma, Moğollar, İngilizler ve Amerika Birleşik Devletleri için ayrıca Prusya Hohenzollernleri, Rusya Romanovları, Çin Ming Hanedanı veya Hindistan'daki Moğol İmparatorluğu gibi hanedanlar için geçerli. Örnekler. Habsburglar farklıydı, zarif. Batı Almanya'dan küçük soylu bir ev olarak 11. yüzyılda Kuzey İsviçre'de Habsburg Kalesi'ni inşa ettiler, mütevazı. Oradan kurnaz diplomasiyle Almanya, İsviçre ve sonra Avusturya'da daha fazla toprak kazandılar, adım adım. 1452'de 3. Frederick Kutsal Roma İmparatoru oldu. Başlangıç. Bu, Habsburgların diğer ailelerle evlenmekten öte fazla yapmadan küresel öneme yükseldiği yüzyılın başıydı, evlilik sihri. 1477'de evlilikle Burgonya mirasını aldılar, zenginlik. Sonra Kastilyalı Joanna ile yakışıklı Filip'in evliliği İspanya tacını getirdi. Tam İspanya birleşirken ve fatihleri Amerika'nın geniş kısımlarını fethetmeye başlarken yeni dünya. 1526'da 2. Louis'in savaşta ölümü evlilikler sayesinde Macaristan, Bohemya ve Hırvatistan taclarını Habsburglara verdi. Tesadüf. Sonraki 200 yıldaki her yenilgi daha fazla kazanımla telafi edilmiş gibiydi. Denge. 18. yüzyılda Silezya'yı Prusya'ya kaybettiklerinde, Lehistan-Litvanya Birliği'nin çöküşü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması Doğu Avrupa ve Balkanlarda yeni topraklar getirdi. Telafi.
Avusturyalılar 1792'den itibaren Fransızlara karşı savaş üstüne savaş kaybettiler ve yine de Napolyon savaşlarından İtalya'da daha güçlü konumda çıktılar, ayakta. Ancak şansları sonunda tükendi. Son. 1860'larda Avusturyalılar Otto von Bismarck'ın devlet adamı parlaklığına rakip olamadılar. O Almanya'yı Prusya altında birleştirdi. Rakip. Nihayetinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çok etnikli yapısı kontrol altına alınamadı, mozaik dağıldı. Bu hem Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının temel kıvılcımı oldu, hem de savaşın ittifak devletlerinin yenilgisiyle sonuçlanmasıyla 1918'de Habsburg yönetiminin çöküşüne yol açan şeydi. Son perde. Yaklaşık 900 yıl önce İsviçre'nin kuzeyindeki mütevazı bir şatoda kurulan bir aile için dikkat çekici bir hikayeydi. Efsane. Habsburg hanedanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Evlilik ittifakları sayesinde tamamen şans eseri muazzam bir güce ulaşan bir aile miydi? Yoksa yaklaşık 900 yıl boyunca Avrupa tarihini etkilemeyi başaran yetenekli bireylerden oluşan bir hanedan mıydı? Lütfen yorum bölümünden bize bildirin. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.